Herkese merhaba. Takip edenler hatırlayacaklardır. Vlog mu, podcast mi yoksa her ikisi de mi sorusuna daha önce epeyce kafa yormuştuk. Sizlerden gelen görüşlerle birlikte bu kanaldaki içerikleri oluşturarak deneyimlemeye ve ilerlemeye devam ediyorum. 2 yıl önce ilk vlogumu hazırlamış ve yayınlamıştım. Belli aralıklarla vlog hazırlamayı sürdürüyorum. Şimdi ise ilk podcast'imi yayınlayacağım. Bu sesli içeriğinde benzer ve farklı yanları olduğunu görüyorum. İşte bu içeriğin benim için bir deneyim olmasının yanı sıra dinleyici için de yararlı olabileceğini düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Hazırsanız başlayalım. Şu anda bu içeriği dinlerken zamanda bulunduğunuz noktayı bir düşünün. Gerçekten neredeyiz? Şu anda yaşayan tüm insanlar olarak pek çok yaşanmışlığın sonrasında mıyız? Yoksa daha pek çok yaşanacağın öncesinde miyiz? Takvim gibi, saat gibi bazı ölçümlerle aslında nerede olduğumuzu kestirmeye çalışıyoruz. Eminim yakın ya da uzak geçmişte insanlar nasıl yaşıyorlardı diye mutlaka merak etmişsinizdir. Ya da gelecekte insanlar nasıl yaşayacaklar diye. Zaten edebiyat ve sinema dünyasının ürettiği eserlerin büyük çoğunluğu da bu sorulardan hareket ediyor. Hadi bu içerikte geçmiş ile geleceğin tam ortasında durup ikisini birbirine bağlamaya çalışalım. Diğer bir deyişle insanlık tarihinden insanlığın geleceğine kısa sürecek bir yolculuk yapalım. Bu içerik yayına hazırlandığında dünya nüfusu 8 milyar kişiyi 15 milyon kadar geçmişti. 8 milyar 15 milyon kişi ve bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Bunlar arasında 220 bin kişi yaşama henüz başlamışken 110 bin kişi de yaşamını noktalamış bulunuyor. Üstelik rakamlar sizin bu içeriği dinlediğiniz bu anda da akmaya devam ediyorlar. Değişen her bir rakam dünyaya gelen ve dünyadan ayrılanlar eşliğinde toplam nüfusun değişimini ve büyümesini sürdürdüğünü göstermeye devam ediyor. Farklı hesaplamalar bugüne kadar dünyada 100 milyarı biraz aşan sayıda insanın yaşamış olduğunu tahmin ediyorlar. 100 milyar insan dünyaya gelmiş ve dünyadan gitmişler. Aslında sanayi devrimine kadar dünyadaki insan nüfusunun mütevazi oranlarda olduğu düşünülüyor. Sanayi devrimi sonrasında ise milyarlarca insan aynı anda dünya yüzeyinde yaşamaya başlıyorlar. O yıllardan bu yana elbette çok şey değişti. Yaşam süresi uzadı ve yaşam kalitesi arttı. Şimdi 2050 yılına gelindiğinde toplam dünya nüfusunun 10 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. İstatistikler ve rakamlar insanlık tarihi açısından oldukça önemlidirler. Sayı, ölçek ve anlam dikkat edilmesi gereken göstergelerdir. Yine de yanılma, farklı yöntemlerle farklı hesaplamalar yapma ve yeni bulgular elde etme alternatiflerini de göz ardı etmemek gerekir. Elbette her dönemi kendi dinamikleri dahilinde anlamak gerekir. Eşanlı karşılaştırma ve değerlendirmeler ayrıca değerli olabilirler. Eşanlı olmayan karşılaştırmalarda tutarsızlık olmamak şartıyla çok anlatıcı olabilirler. Benzerlikler ve farklılıklar insan, toplum, teknoloji gibi bileşenlerle oluşuyor. Örneğin şu tarihsel olayı hikayeleştirerek anlatmak istediğimi somutlaştırayım. Şöyle başlayayım hikayeye. Dünyanın iki büyük gücü karşı karşıya gelmişti. Her iki tarafta bu politik sürecin nihayetinde savaşa gitme ihtimalini göz önüne alarak hazırlık yapıyordu. Müttefiklerle anlaşmalar yapıldı. Nihayetinde iki ordu karşı karşıya gelmişti. Savaş stratejileri ve taktikleri belirleyici olacaktı. Savaş başladı. Şimdi buraya kadar olan anlatım tarihin herhangi bir döneminde herhangi bir savaş sürecine uyarlanabilir bir başlangıç oluyor. Bundan sonrası yaşanan çağa ve kullanılan teknolojiye göre değişiklikler gösteriyor. Ben aslında
Kades Savaşı'nı anlatmaya başlamıştım. Ve eğer bu savaşı anlatmaya devam etseydim şunları söyleyecektim. Hititler ve Mısırlılar savaş arabaları ve piyadelerden oluşan ordularıyla karşı karşıya geldiler. Bu insanlık tarihinin yazılı ilk anlaşmasıyla biten savaşıydı. Ama siz savaş arabalarının yerine çağına göre ağır süvarileri, tankları ve diğer araçları koyarsanız hikayenin akışı neredeyse her bir savaş için geçerli olabilir. Toplumsal kurum ve kurallardan tutun da kullanılan araç gereçlere kadar her şeyi dahil edebileceğimiz insanlığın ortak mirası da diğer bir değerlendirme çerçevesi olabilir. Burada sadece yazıyı, takvimi ya da parayı ele almak bile bu içeriğin boyutunu kat be kat aşacaktır. Bunların her biri insanlık tarihinde belirleyici etkileri olan araçlardır. Elbette bütün sayısal göstergelerin yanında dünyaya gelen ve bu dünyadan göçen her bir insanın yaptıkları, yapamadıkları, umutları, sevinçleri, üzüntüleri, benzeri duyguları ve yaşanmışlıkları. Kısacası bir hikayesi vardı. Bunları bize bırakılan yazılı, sözlü, mimari eserlerden, teorilerden, araştırma bulgularından anlamaya çalışıyoruz. Anladıklarımızı ve öngörülerimizi de yine yazılı ve görsel eserlerle anlatmaya ve yorumlamaya gayret ediyoruz. Her bir insan farkında olarak ya da farkında olmadan dünyada bir iz bırakmaya çalışıyor. Varlığının ve yaşanmışlığının boşa gitmediği duygusunu hissetmek istiyor. Baki'nin dizelerinden kopup gelen sözler burada güçlü bir anlam kazanıyor. Şöyle diyordu şair: Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. İnsan dünyadaki varlığını geliştirmek ve anlamlandırmak istiyor. Üstelik tüm insanlık tarihini göz önüne alırsak bir tek insanın yaşam süreci bunun için oldukça kısa gibi görünüyor. Birikimlerin aktarılması, kullanılması ve geliştirilmesi işte burada kritik bir rol oynuyor. İnsanın taşı sivrilterek ve yontarak ilk aracı elde etmesi, toprağı işleyen ilk sabanı veya çapayı imal edip kullanması, önce madenleri silahlara dönüştürmesi, sonrasında bunların ateşli hale gelmesi, gemilerin, trenlerin, otomobil ve uçakların kıtaları aşabilir şekilde kullanılması, elektriğin günlük ve yaygın kullanıma yönlendirilmesi, farklı enerji kaynaklarının bulunup kullanılması, her biri müthiş birer icat olan iletişim cihazları ve internet. Bugüne kadar gelen birikimin eserleri oluyor. Hadi biz sosyal medyayı da bu kapsama dahil edelim. Şimdi ise otonom araçları, uzay yolculuklarını, alternatif ve dijital evrenleri, arttırılmış ve karma gerçekliği, yapay zeka etkinliklerini yaşama her geçen gün daha fazla dahil ediyoruz. Kullandığımız araçlarla yaşayış biçimimiz hızlı bir şekilde değişiyor. Metaverse, Bitcoin, NFT, e-sporlar, büyük veri, akıllı şehirler gibi kelimeler günlük hayatta karşımıza sıklıkla çıkıyorlar. Birbiriyle günden güne daha da fazla haberleşen, anlaşan, konuşan cihazların dünyasında yaşıyoruz. Robotlar pek çok mesleği yapabilir hale geliyorlar. Bundan seneler önce ben çocukken ilk Terminator filmini izlediğimde bu film bana pek inandırıcı gelmemiş ama yine de çok şaşırarak izlemiştim. Şimdi bu filmin inandırıcı olmadığını aynı rahatlıkla söyleyemiyorum. Martin Ford'un ünlü çok satan kitabında robot adını verdiğimiz iş gücünün pek çok işte bizim yerimizi nasıl alacağına dair bir projeksiyon var. Ford'a göre otomasyon dalgasıyla ekonomiyi ve toplumu büyük ölçüde zorlayacak bir dönüşüme doğru ilerliyoruz. Dahası çalışanlara ve iş gücüne katılmaya hazırlanan öğrencilere verilen tavsiyelerin büyük kısmı bu yeni koşullarda havada kalıyorlar. Buna karşın
yeni gerçeklikler, yeni ve dönüşmüş meslekleri de ortaya çıkarıyor. Şu anda kulağa çok tuhaf ve uçuk gelen meslekleri de yakında görmeye başlayacağız. Pek çok mesleğin önüne dijital ya da e-ekinin gelmeye başladığını, serbest ve yarı zamanlı çalışma şekillerinin yaygınlaştığını şimdiden görüyoruz. Kısa bir araştırma şu yeni mesleklerin oluşacağını ve mevcut mesleklerin dönüşeceğini gösteriyor. 3 boyutlu üretim mühendisliği, veri uzmanlığı, robotik uzmanlığı, uygulama geliştiriciliği, metaverse uzmanlığı ve planlamacılığı, e-sporculuk, e-sporcu koçluğu, iklim koruyuculuğu, drone pilotluğu, drone taşımacılığı, akıllı şehir uzmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı, dikey tarım uzmanlığı, dijital dönüşüm uzmanlığı, sürdürülebilirlik uzmanlığı, sosyalleşme uzmanlığı, nostalji uzmanlığı, yaşam kalitesi uzmanlığı, uzay hukukçusu, uzay yerleşim danışmanı ve uzay yerleşim uzmanı gibi pek çok kulağa tuhaf gelen meslek yeni yeni devreye girmeye başlayacak gibi görünüyor. Buna karşın bazı mesleklerin ve çalışma biçimlerinin de tam otomasyon ve dönüşüm dolayısıyla ortadan kalkma olasılığı güçleniyor. Sürekli tekrar edilerek yapılan işler burada başı çekiyor. Tıpkı Charlie Chaplin'in ünlü Modern Zamanlar filmindeki işi gibi. İnsan ömrünü uzatacak teknolojilerin etkisini de bu tabloya elbette eklemek gerekir. İnsan ömrü son 100 yılda anlamlı şekilde uzamış durumda. Jenerasyonların birbirinden farklılaşmasını ve aynı anda hayatı yaşamaya devam etmesi ve hızlı teknolojik ilerleme ile oluşan jenerasyon ya da kuşak çatışması işte tam da böyle ortaya çıkıyor. Dijital teknolojileri kullanıp kullanamama ve bu teknolojileri kullanabilme düzeyi günümüz insanı için oldukça önemli göstergeler oluyor. İnsanlığın dünyadaki yaşamlarını devam ettirebilmeleri için sürdürülebilirlik kavramı çok önemli. Küresel ısınma, iklim ve mevsim değişiklikleri aslında tüm bu insanlık tarihinin şekillenmesini sağlayan değişikliklerden olmuş. Ancak son birkaç yüzyılın etkisiyle bu değişiklikler biraz daha hızlanmış durumda. Yaşam koşullarını değiştirici ana etkenlerden biri olduğundan dolayı tüm insanların kafa yorması ve ortak hareket etmesi gereken ortak bir konu bunlar. İnsanın dünya gezegeni dışında da yaşayabileceği alternatifler bize uzay keşiflerini hatırlatıyor. Uzay yolculukları zaten başladı. Ancak uzayda konaklama bundan sonra mümkün hale gelecek gibi görünüyor. Ve yakın zamanda bu uzay konaklamaları olağan bir seçenek haline gelebilirler. Bir gün geliştirilmiş ve genişletilmiş uzay üslerinde de insanlar yaşayabilir. Yine de bunu distopik bilim kurgu filmlerindeki gibi düşünmemek lazım. Dünyanın sürdürülebilirliğini sağlayıp onu yaşanabilir halde tutarken diğer yandan da uzayı keşfetmenin daha iyi bir senaryo olduğunun farkında olalım. Dünden yarına hızlı bir bakışı bu şekilde tamamlamış olalım. Dünyadaki kalış süremizdeki koşulların önemini unutmayalım. Bunun ötesinde bu kalış süresinde ve bu koşullar dahilinde neler yapabiliriz? Buna kafa yoralım. Tam da burada Seneca'nın şu pasajını hatırlamakta yarar var. Şöyle diyordu: sadece kendi hayatına dikkat etmenin yeterli olmayacağına inanan insanlar, yaşanan her çağı kendi hayatlarına deneyim olarak katar. Geçmişin bütün hasatı onların hayat ambarlarında depolanır. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.